Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel ebrulu bir ipim var. Bununla başlayacağım. Şöyle az kalın bir ip, 100 gram, 200 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şişimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için şöyle 2 şiş kullanacağım ilmek çıkartırken. Şöyle. Bu modelde ilmek sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz ilmek sayısında başlayabilirsiniz. Tek olsun, çift olsun hiç önemli değil. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ilmekle başlayacağım. Şöyle 2 şişe aldık ilmeklerimizi. Bir tanesini şöyle yavaşça çıkarttım. Diğer şişimizle devam ediyoruz. Lastiksiz başlayacağım ben. Şöyle kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Lastik örmeyeceğim için bir sıra zemin hazırlıyorum. Modelin arka yüzünde ters örüyorum bütün ilmeklerimi. Ön yüzüne geçince modelimizi orada kurmaya başlayabiliriz. Bir sıra şöyle ters örelim. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ters ördüm. Zemin hazırladım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sağ şişimde. Sol şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım. Soldaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu çıkardığım ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çıkardım ve sağ şişime aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkardım, örmeden aldım. Diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldik. Birkaç ilmeğimiz kaldı. Bunları da tamamlayalım. Şöyle. Evet, son ilmeğimi de yaptım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bakın ilmeklerimiz hep ikişer ikişer oldu. Çünkü aradan birer ilmek çıkardık. Her ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak aldık. Arka yüzüne geçtik.
İkinci sıra arka yüzündeyiz. Bu çoğalttığımız ilmekleri şimdi bu sırada ikişer ikişer örerek ilmeğimizi eski sayısına getireceğiz. İpimi ön tarafa aldım, kendimden tarafa. Şöyle ilmeğimi ikili alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu şekilde ikisini bir ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. İlmeklerimizi ikili ikili ters örüyoruz. Yani ilmekler tekrar eski sayısına gelecek bu şekilde. Ön yüzünde ikili oluyor ilmekler aradan çıkarttığımız için, arka yüzünde tekrar eski sayısına getiriyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örerek sıra sonuna geldim. Bakın şöyle, tabi ilerledikçe kendini gösterecek çok güzel bir model. Tekrar modelimizi kuruyoruz. Modelin ön yüzündeyiz. Yani birinci sıra ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkartalım. Örmeden alalım. Sıradaki ilmeğimizi de düz olarak örelim. Böyle devam ediyoruz. Ön yüzünde bu işlemi yapacağız. Model oldukça kolay, gördüğünüz gibi. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir bu modeli. Evet, sıra sonuna doğru devam ediyoruz şöyle. Bakın şöyle. Arka yüzünde de bu ilmeklerimizi çift çift alarak ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Yani birinci sıranın ön yüzünde hep bu işlemi yapıyoruz. İkinci sırada arka yüzünde de yapacağımız işlem yine bu. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi şöyle ikisini bir ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. İpimi öne aldım. Şu şekilde ikisini bir aldım, ters ördüm. İkisini bir aldım, ters ördüm. Böyle devam ediyoruz. Bunu kalın ipler, kalın şişlerle harika olur. Bir de 5 numarayla ördüm. Aynı ipi kullandım. Şimdi size de onu da göstereyim. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Model böyle devam edecek. Tabii şu an kendini çok göstermiyor. Evet, modelimiz böyle. Evet, bu parçayı da daha önce yaptım, hazırladım.
Şöyle size göstermek için. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Bakın. Ön yüzünden de şöyle bir görüntümüz olacak. Model ilerledikçe bu şekiller ortaya çıkacak. Bu ipe de çok yakıştı. Sizce nasıl oldu? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Bu modelden şöyle kışlık örgülerinizde, ip de kalın olduğu için şöyle dokusu güzel kalın bir örgü oldu. Kışlık örgülerinizde hepsinde kullanabilirsiniz. Renklerin uyumu da harika. Tam sonbahar renkleri. Atkı, bere, hırka, bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelden. Harika bir model. İstediğiniz projede kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.